Futbol tarihine damga vuran efsane futbolcular, unutulmaz maçlar kadar hafızalara kazınan kötü anılar da var. Heysel faciası da onlardan biri. Üzerinden tam 35 yıl geçti ama acısı hala taze. O gün maça gidenler güzel bir karşılaşma izlemeyi beklerken hayatları boyunca unutamayacakları üzücü bir olaya tanık oldular. 29 Mayıs 1985'te Liverpool ile Juventus'un Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya geldiği maçta 39 kişi hayatını kaybetmiş, 900 kişi de yaralanmıştı. Yıl 1985. Liverpool yine Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finalde. Rakip bu defa bir başka İtalyan takımı Juventus. İngilizler için bu karşılaşma bir intikam maçıdır adeta. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak karşılaşmaya sadece Liverpool taraftarları gitmez. İngiltere'nin diğer takımlarını da tutan taraftarlar Heysel stadına akın etmiştir. Stadın durumu da içler acısıydı. 1920'de inşa edilen stadyum hiçbir bakımdan geçirilmemişti. Güvenlik barikatları çok zayıftı. Hatta bazı biletsiz taraftarlar stadın dış duvarlarından delikler açarak maçlara girebiliyordu. Stadyum için yenileme kararı alınmıştı ancak bu da Liverpool-Juventus maçı sonrası gerçekleştirilecekti. Liverpool yöneticisi Peter Robinson da stat değişikliği için talepte bulunmuştu. Ama UEFA bu talebi reddetti. X, Y ve Z tribünleri Liverpool'a, O, N, M tribünleri de Juventus'a ayrılmıştı. 50.000 kişilik stat için 60.000 bilet satıldı. Fazla biletleri de kara borsadan İtalyan taraftarlar almıştı. Buna bir de Belçikalı yetkililerin büyük hatası eklendi. Stadın etrafında olay çıkmasından endişe duydukları için Juventus taraftarlarına Z tribünü biletleri satıldı. Maçın başlamasına 1 saat kala X tribünündeki İngiliz taraftarlarla Z tribünündeki Juventus taraftarlar arasında karşılıklı sataşmalar başladı. Yabancı maddeler iki tribün arasında gidip geliyordu. Üstelik yeteri kadar da polis yoktu. X tribünündeki Liverpool taraftarları en sonunda güvenlik bariyerlerini aşarak Juventus taraftarlarına saldırmaya başladı. İtalyan taraftarlar ilk önce sahaya kaçmak istedi. Ancak bariyerler buna izin vermedi. Ardından tribünün arkasındaki duvara yöneldiler. Yüzlerce taraftar stadın duvarını aşmak istiyordu. Ama güçsüz duvar o kadar yükü kaldıramadı. Çöken duvarın altında kalan taraftarlar hayatını kaybetti. Bir kısmı da yaşanan izdihamda tellere sıkışarak can verdi. UEFA maçı ertelemek yerine 85 dakika gecikmeyle oynanmasına karar verdi. Hatta olayları öğrenen Liverpool'lu futbolcular Mark Lawrenson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istememelerini söylemelerine rağmen UEFA ve takım yetkilileri tarafından ikna edilmiş ve sahaya çıkmaları sağlanmıştı. Karşılaşmayı Juventus, Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. 32 İtalyan, 4 Belçikalı, 2 Fransız ve 1 de Kuzey İrlandalı olmak üzere 39 kişi yaşamını yitirdi. 600 kişi de yaralandı. Olaylar sonrasında 14 Liverpool taraftarı adam öldürmekten suçlu bulundu ve her biri 3'er yıl hapis cezası aldı. Ertesi gün UEFA yetkilisi Gunther Schinder facianın tek sorumlusunun İngiliz taraftarlar olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher de aynı görüşteydi. Thatcher, "Söyleyecek söz yok. Bunu meşrulaştırmak mümkün değil. Suç tamamen İngiltere'ye ait" ifadelerini kullandı. UEFA aldığı kararla İngiliz takımlarına 5, Liverpool'a ise 6 yıl uluslararası kupalardan men cezası verdi. Yıllar sonra Heysel faciasını değerlendiren Alan Hansen, "O geceden hafızamda bir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizi bile bilmiyorum" yorumunu yapmıştı. Olaylar sonrası Brüksel'deki Heysel stadının ismi King Bodleian olarak değiştirildi. İngiliz taraftarlar bu felaketten sorumlu tutuldular.
Ama sadece onlar suçlu değildi. Stadın bakımsız oluşu ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği olayların bu noktaya gelmesinde çok büyük etkiye sahip. Ayrıca stat çevresinde olay çıkmasın diye Juventuslu taraftarların yetkililer tarafından Liverpool'a ayrılan tribüne yerleştirilmesi tuzu biberi oldu. Belçika polisi ise tartışmalı bir karara imza atarak maç sonrası için stadyum çevresinde güvenlik önlemi almıştı. Z tribününün güvenliğinden sorumlu olan Johnny Mahuy, trajediden yıllar sonra ihmalden suçlu bulundu. O günün tanıkları ise yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. Maçı kızıyla izlemeye giden bir taraftar yaşadıklarını yarım saat sonra uyandığımda ölü insanlar arasındaydım. Ve o anda nerede olduğumu hatırladım. Bir battaniyenin altında bir ayakkabı görene kadar kızımı aradım. Ve onun öldüğünü anladım. Sözleriyle anlatıyor. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2005'te çeyrek finalde buluşan iki takımın Anfield'daki ilk randevusu öncesinde açılan dostluk pankartını kimi İtalyanlar alkışlarken bazıları arkasını dönmüştü. Giden geri gelmiyordu.